Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahım. Size daha önce kolajenle ilgili videolar çektim. Yaklaşık 3 tane videomuz var. İşte neden kolajen kullanmalıyız? Kimler kolajen kullanmalı? Kolajeni hangi saatte kullanmalıyız? Ne kadar süre kullanmalıyız? Da işte kolajenleri karşılaştırdım. Hangi kolajen? Balık mı, sığır mı, tip 1 mi, tip 2 mi, tip 3 mü? Bugün size farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Kolajenin yan etkileri. Evet, her şeyin yan etkileri var. İçtiğimiz su bile bazen bizde yan etki yapabiliyor. Dolayısıyla kolajen de tabii ki de bir işlenmiş hayvansal ürün olduğu için bunun da yan etkileri mevcut. Bugünkü videoda da bundan bahsetmek istiyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi kolajen kullanmaya başladık. Kolajende siz de bana yazıyorsunuz ve bunları da ben hepsini teker teker okuyorum. En sık yan etki mide rahatsızlıkları. İşte reflü olabiliyor, midede ekşime olabiliyor, ağızda değişik bir tat hissi. Bu his işte su içiyorsunuz ama gitmiyor, susama hissi gibi olabiliyor. İşte reflü olabiliyor, yani mideden yemek borusuna doğru çıkan bir şey. Bunlar ilacın asiditesiyle alakalı ve içlerinde yapay tatlandırıcı olduğu için mide problemleri yaratabiliyor. Dolayısıyla bunlar için biz işte tok karnına ya da bol su içme gibi şeyler öneriyoruz. Yapay tatlandırıcının etkileri de bunları arttırabiliyor. Dolayısıyla yapay tatlandırıcı içermeyen ve şeker içermeyen kolajen formları var. Bunları tercih edebilirsiniz ki benim zaten doktor olarak önerdiğim yapay tatlandırıcı içermeyen kolajen formları. Ama çok ciddi bir işte gastritiniz vardır, tedavi görüyorsunuzdur, Helicobacter pylori dediğimiz midede işte bakteri üremesi mevcuttur. Eğer bu durumlar varsa o zaman tabii kolajen kullanmanızı önermiyoruz. Yani tedavi görüyorsanız ve bu şikayetlerinizi arttırıyorsa bunu kullanmaya devam etmenizle hafiflemeyecektir. Yine aynı şikayetler devam edecektir. Dolayısıyla hani bol su, tok karnını denedikten sonra hala şikayetleriniz devam ediyorsa bu süre zarfında kolajen kullanmanızı çok önermiyorum. Bunun dışında bazı ciltlerde böyle birinci hafta ile ikinci hafta arasında hafif sivilcelenmeler olabiliyor. Yağlanma artışı gibi değil de yağlanma olmadan sivilcelenme problemleri. Bunlar da derideki başlayan bu işte kolajen üretiminin ve derinin metabolizmasının hızlandırdığının göstergesi. Çok sivilcelerinizin uzun sürmesini beklemiyoruz. Dediğim gibi 3. hafta ile birlikte o hani çok pütür pütür minik minik olan sivilcelenmelerin geçtiğini görüyorsunuz. Ama siz sivilce tedavisi görüyorsunuz ya da çok aktif bir sivilceniz varsa ve bunu arttırdıysa o zaman da tabii kolajeni kullanmanızı önermiyoruz. Sivilce tedavinizi bitirip bundan sonra kolajeni başlamanız daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Ama çok ciddi, uzun süren ya da akneli yani büyük sivilceler, deride iz bırakan sivilceler yaratmaz kolajen. En çok sorulan problemlerden bir tanesi de kolesterolü arttırır mı, karaciğer yağlanması yapar mı? Buna cevabımız çok net, kolesterolü arttırmaz. Çünkü bu aldığınız bir protein yapıda olan bir şey, kolesterol de yağ yapısında olduğu için birbirinden farklı yapıdalar ve içlerinde yağ içermediği için bu ürünler kolesterolünüzü arttırmaz, karaciğer yağlanması yapmaz. Bunun dışında kalsiyum değerini yükseltebiliyor. Yani kandaki kalsiyumu arttırabiliyor. Bu hiperkalsemi dediğimiz durum bazı kişilerde bulantı kusmaya sebep verebiliyor. Eğer bu kalsiyum değeri daha da yükselirse yorgunluk, kemik ağrısı yapabilmekte ya da kalpteki ritmi bozabilmekte. Kalp ritmi bozukluğu olan kişilerin kolajen kullanmasını önermiyoruz. Bunun sebebi de ki kandaki kalsiyumu arttırması. Kandaki kalsiyumun artması da kalp ritim bozukluğunu tetiklemesi şeklinde söyleyebilirim. Dolayısıyla hani işte hani kalp krizine yol açıyor gibi şeylerin sebebi aslında ki kalsiyum düzeyi.
Kalsiyum düzeyiniz normalse ve böyle bir rahatsızlığınız ve kalple ilgili probleminiz yoksa bu minik artış sizde işte hafif bir yorgunluk, azıcık bir kemik ağrısı gibi durumlara yol açabiliyor. Gastrointestinal sistemde de kabızlık yapıyor. Yani kalsiyumun artmış olması. Birçok kişi yazdı bana hani kabız oldum hocam hani diye. Kabız olmasının bir diğer nedeni de bunların içinde bulunan sadece içtiğiniz kolajen değil, içlerine de emilmesini arttırmak için ya da daha çok etkili etmesi için vitamin koyuyorlar. Özellikle B vitamini. B vitamini de kabızlığa yol açabilmekte. Dolayısıyla hani seçerken içinde B vitamini olmayan formlarını tercih etmenizde bu kabızlık problemi olanlarda bir tık yardımcı olacaktır. Bunun dışında bir de hocam benim hiç hani göbeğim yoktu ya da az bir göbeğim vardı. Kolajen kullanmaya başladım. 1-2 haftada göbeğim şişti denen problemler oluyor ya da işte alt göz kapaklarımda bir şişlik oldu diye. Bunun sebebi de bunlar içinde hyaluronik asit var. Hyaluronik asit molekülleri vücuda girdiğinde hemen su tutuyorlar. Dolayısıyla göbekte şişme, işte yüzde ödemlenme nedeni de içlerinde bulunan hyaluronik asit. Ama bu şöyle bir şey, düzenli kullanmaya başladığınızda 3. haftadan sonra, 2. haftadan sonra bu şişkinlik azalıyor. Çünkü o hyaluronik asit molekülleri artık farklı bir yapıya dönüşüyorlar ve cilt kalitesini arttıracak ve cildi nemlendirecek, o pul dökülmeleri azaltacak forma dönüştükleri için o şişkinlik, işte hafif göbeğim olduğu gibi şikayetlerde geçici olduğunu söylüyorum. Ama tabii eğer mide problemi varsa ve mide problemine bağlı bir şişkinlikse o geçmeyebilir. Dolayısıyla bunu kullanmadan önce işte kendi doktorunuza da danışabilirsiniz. Hamileler, emzirme döneminde olanlar soruyor kullanmalı mıyız, kullanabilir miyiz diye. Bununla ilgili yapılmış çalışma yok. Dolayısıyla çok zararlı olabileceğini düşünmesek de çalışma olmadığı için bu kişilerin kolajen kullanmasını önermiyorum. Kanser hastaları, kanser tedavisi olmuş kişiler, kanser döneminde olan kişilerde de çalışmalar yok. Onkoloğunuza danışarak kullanıp kullanmama durumunu belirleyebilirsiniz. Ama aktif tedavi döneminde kullanılmasını çok fazla tavsiye etmiyoruz. Tedaviniz bitmiştir, işte kontrollere gidiyorsunuzdur. O zaman kendi doktorunuza, medikal onkoloğunuza danışarak başlayabilirsiniz. Hani bu konuda benim bir şey söylemem çok doğru olmaz bir plastik cerrah olarak. Bunun dışında kimler kullanmamalı diye de bir parantez açalım. İşte gebeler, laktasyon dönemi dedik, kanser dönemi, kanser hastaları. Bunun dışında kalp ritim bozukluğu olan, mide ülseri ya da mide şikayetleri olanlar kullanmamalı. Şeker hastaları için şöyle bir parantez açacağım. İçinde yapay tatlandırıcı olduğu için şeker hastalarının kullanmasını önermiyoruz. Ama yara iyileşmesini hızlandırdığı için yapay tatlandırıcı olmayan formlarını şeker hastalıkları rahatlıkla kullanabilir, yani diyabet hastaları. Peki son olarak toparlamak gerekirse kolajene en çok kimin ihtiyacı var diye de çok fazla soru soruluyor. Kolajen yaklaşık 30'lu yaşlarla birlikte artık üretimi vücudumuzda azalmaya başlıyor. Dolayısıyla 30 yaşından sonra ihtiyaç dahilinde oluyor diyebilirim. Ama 30 yaşından önceki kişilerin de kullanmasına herhangi bir sakınca yok. Kronik iltihaplanması olanlar kullanabilir. Yara problemi olanlar kullanabilir. Yanık döneminde kullanılabilir. Menopoz, andropoz döneminde ihtiyaç çok artar, kullanılabilir. Bunun dışında uyku problemi olanlar, az uyuyanlar ya da meslek nedeniyle gece çalışanlar kullanabilir. Şu anda güneşlenme sezonundayız. Güneş vücuttaki kolajenin en büyük yıkıcısı. Dolayısıyla yaz döneminde vücudun kolajen ihtiyacı artar. Dolayısıyla kullanılabilir. Bunun gibi birçok şey sayabilirim size. Bugünkü konumuz da bu kadardı. Özellikle yorumlarda bana yazarsanız işte kolajen kullandım, şöyle etkileri oldu, şöyle memnun kaldım ya da kolajen kullandım, bende bu yan etkileri oldu, bıraktım. Şu ürünü kullandım, memnunum, bu ürünü kullandım, memnun değilim. Sizden gelen feedbackler de benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada daha önceki videolarımı izlemediyseniz kolajenle ilgili mutlaka onlara dönüp bakmanızı, izlemenizi isterim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.